güvenlik kamerasına yansıyan bir takım aktiviteler. Bakın bir ofis, bir iş yeri Fizik ve değişik güvenlik kameralar kameraları, gösteriyor. Efendim? güvenlik Kameraları, kapalı devre güvenlik kameraları. Fakat herkes gittikten sonra hem de değişik bölümlerini gösteriyor kamera ve kendiliğinden başlayan oldukça güçlü bir takım aktiviteler olacak. İngiltere, İskoçya, İrlanda en çok. Bakın sandalye kendi kendine hareket ediyor. Görüyor musunuz? Hiç kimse yok. İş yeri kapanmış. İngiltere, İskoçya, İrlanda çok gizemli yerler. Bunu evet, ben bu videoyu hatırlıyorum. Bu Evet. video çok Çok popüler bir video. popüler Çok bir eski video. ve popüler. Eski, O tabii. sandalyeler bir yerlere gidiyor, geliyor. Evet. Evet. Bu yalanlanmadı mı? Hayır, bu yalanlanmadı. Bayağı güvenlik Yalanlanacak kamerası. bir şey yok çünkü zaten paranormal aktivitenin en sıradan örneklerinden biri aslında. Belki hani her gün evimizde olmadığı için bize tuhaf gelebilir ama kameralar, monitörler aynı anda açılıp kapanıyor. Peki şimdi hani tekinsiz evler dedik, işte o köşkler, eski binalar falan. Hani Evet. oralarda yatırlar, işte mezarlar falan. Şimdi bu bir ofis, belki bir plazanın bilmem kaçıncı katı. Burada olmasının Çok güzel soru, çok güzel soru. amacı ne ya? Burada niye böyle bir şey Tamam. olur? Bakınız, birincisi Evet, bu bina ekranlar gitti geldi. Evet, bu bina yapılmadan önce orada ne vardı? Bu bina yapılmadan önce orada ne yaşandı? Bu yeni yapılmış bir bina olabilir ama öncesinde ne vardı? Bunların da altında mezarlık oluyor bazen. Bilemezsiniz ki. Yani bu mezarlığın üzerine bina yapma her yerde var maalesef. Büyük şehirlerde hele bakın eşya kağıtlar uçuşuyor, fil çekmeceler Ama şöyle açılıyor. bir şey var. Şimdi amaç oradaki insanları biz buradayız demek değil mi? Birileri varken olması avantajlıdır onlar için. Bazen boşken belki yapsın? oluyor o zaman da. İnsanlar o yüzden her yere kamera koymuşlar. Zaten başka videolarda bu mekanda değil ama insanların da olduğu yerde yaşanan aktiviteler var. İkinci bir şey, belki bu binada biri öldürüldü. Belki burada bir trajedi yaşandı. Belki bir yangın çıktı. Yangında birçok insan öldü. Ve onların ruhları sıkıştı. Yani yeni bina olması bir şey ifade etmiyor. Mesela burada bir eczane gibi bir yerde biri alışveriş yaparken bakın mesela bir müşteri eczaneye benzeyen veya markete benzeyen bir yer. Haberi yok. Arkasında bir sürü aktivite oluyor. Şakacı ruhlar diye bir olay vardır. İnsanlarla oynayan, insanları işte dikkatini çekmeye çalışan. Hatta adamcağız da inip yere düştü diye alıyor paketi veya kutuyu. Bunları şimdi canlı yayında izleyenler şanslı arkadaşlar. Yayın bittiğinde tabii bu kayıtlı olacak mesela, ama sonrasında YouTube buna telif atar mı atmaz mı zaman bunları bilmiyorum. O zaman kesmek zorunda kalacağız. Çıkartmak zorunda Nasıl? Evet, çıkart. Tamam, bu bitiyor mu? Son herhalde. Bu Evet. bitsin, o görselleri de alalım. Tamam. Kırmızı bir kutu oradan tamam. Sürekli. Biter bitmez al bunu. Şimdi görselleri de verelim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Elif Hanım, Elif Camaş gönderdi. Açıklamayı vereceğim. Önce görsellerden ilkini ver. 2 Ocak 2015'te. Bu arada Elif Hanım'ı tanırız biz. Selam gönderelim. Bu konularda da çok haşır neşirdir. Bu konularla ilgilidir. Burada duralım. Çünkü burada çok müthiş bir aktivite var. Şu anda. Bunu sonra veririz isterseniz. Çok güzel bir olay bu. Tamam, verelim. Bitsin öyle Peki, geçeriz. Tamam, devam et. Ver bunu. Tamam. Burası yine iş yeri. Otel. Hı. Otel. Şişeler yerinden devriliyor. Bakın. Çok evet. güzel. Peki hocam, şeyler çok görünürdü ya. Onlara ne diyorsunuz? Tabii onları da bir incelemek lazım. Ne? Hani mesela işte farklı şeyleri de onu yordular. İşte Hazreti Hızır dediler, melekler geldi dediler falan. Mesela atıyorum otoyolda adam geçerken araba çarpacak. Böyle flash çok hızlı bir şekilde bir an bir şey beliriyor, alıyor kenara koyuyor o adamı. Mesela adam da bakıyor ne oldu falan diyor. Yani bunlar nedir? Şimdi bakın, gerçeklik payı ne burada? Son anda araba çarpacakken Kabe'nin üzerine inen melek o gibi. Kabe'nin üzerine inen meleğin sahte olduğu ama ortaya çıktı. Ama biz de yaşıyoruz işte karşıdan karşıya geçecekken bir anda bir güç bizi geri çekiyor ve bir kazadan kurtuluyoruz. Belki de o sırada bir video çekilse gözün göremediği bir şeyleri kamera çekebilirdi. Bu ne? Şimdi hocam ben açıklamayı yapacağım. Burada balkonda bir insan var. Bir görüntü var.
Elif Hanım diyor ki 2 Ocak 2015'te saat 4'te vefat etti babam. Sonrasında evet, evet. evi toplamak adına gittik. Ben kulağımda kulaklık müzik dinlerken ağlama sesi duydum. Annem ablam ağlamıyordu. Kontrol ettim ve anladım. Ertesi gün aydınlıkta bilerek resimler çektim. Çünkü duyuyordum. Zaten onu emin oldum diyor. Kahrından vefat etti babam. Aort damarı patlaması ama dimdik gitti diyor. Şimdi bu resimde de balkondaki görselde görünüyor. İkincisi de şu şeyi ver. Perdeli olanı ver. Yine burada bir silüet mi var? Evet, burada. Bu silüet Ben onu sizin telefonunuzdan bakabilir miyim? Buradan bir şey göremiyorum. tamam şimdi. vereceğim. Hocam şu 3 resim. Bir de üçüncüyü de ver. Arkasından yine onları döndür. Gardolap var. Gardolapta işaretli yerde de silüet var. Mesela o şu. Evet. Siz de buradan bakın hocam. Evet, evet, Kaydırabilirsiniz. çok net yani. Bu bakın çok net. Normalde odada kimse yok diyor. Evet, dolabın hem de lake dolap, parlak bir yüzeye yansımış, orada duran bir insan Kaydırırsanız görüntüsü. diğer görselleri. Perdeyi ben çok anlayamadım ama arkada perdenin arkasında mı bir silüet var? Onu ben de çok algılayamadım. Tül perdenin arkasında. O çünkü yukarıya asılmış bir şey gibi duruyor ama bir önceki çok belirgin benim için. Diğeri de apartman balkonundaki görsel hocam. O bu mu? Evet orada da bir insan var bak. Balkonda hocam. Bunu algılayamadım. Şurada. Orada bir erkek var. Uzaktan baktığınızda da görünüyor. Bayağı. Balkonun resmini Ha açtınız değil mi? şurada. Şu mu? Evet orada Bu birisi var balkonda. Şu herhalde. Evet. Erkek silüeti. Evet. Yani güzel yakalanmış. Şimdi bunlar niye oluyor? Size bir işaret vermek için. Sizi bir konuda uyarmak için. Evet, teşekkürler. Buyurun. O tül perdeliği algılayamadım yalnız. O şey gardırop evet bu kalsın. Bu çok bariz bir şey var orada değil mi hocam? Çok belirgin tabii. Ne diyorsun peki bu durum hocam? Şimdi yeni ölümlerde, yeni yaşanan ölümlerde, bakın cümleye bakar mısınız? Yaşanan ölümlerde. Yani yaşam ve ölüm kelimesini aynı cümlede kullanmak da tuhaf. Varlık mekandan kolay kolay ayrılamıyor. Zaten 40 gün süresi de bununla alakalı. Biliyorsunuz vefatın gerçekleştiği odaya bir mum yakılır bazen veya bir ampul yakılır. Orada 24 saat ışık bırakılır ki karanlıkta kalmasın diye. Bıçak bırakılır. Evet, bazı kültürlere göre. Ve kişi öldüğünü algılayamaz. Yakınlarıyla iletişim kurmak ister. Ben hala buradayım, ağlamayın, üzülmeyin, bana bir şey olmadı demeye çalışır. Ama maalesef biz onun sesini duyamayız. O bizi duyar, o bizi görür, o bize dokunur. Bazı durumlarda kişiler tabii o üzüntü içinde kaybettikleri yakınlarının dokunduğunu hissederler, yani babam veya annem omzuma dokundu, başıma dokundu diye, ama deriz ki işte çok üzgünsün, sana öyle gelmiştir. Halbuki gerçekten de orada yaşayan ve artık yaşamayan arasında bir iletişim kurulmuştur. Bazı durumlarda vefat eden kişinin ruhsal enerjisi çok güçlüyse madde üzerinde böyle bir iz bırakabilir. El izi oluyor bazen, 5 parmak izi. Mesela yatağın Görselleri üzerinde. üçlü değiştir. Üçünü de verebilirsiniz. Veya yani. işte Tekrar aynada tekrar. veya bir yüzeyde. Ama bu öldükten birkaç gün sonra evi toplamaya gittiklerinde çekilmiş bir resim. Mesela hala oradaki o güç devam ediyormuş demek. Bazen maalesef mezarlıklarda fotoğraf çekiyorlar defin işlemi sırasında. Orada bile vefat etmiş kişinin görseli, silüeti çıkabiliyor. Bazen fotoğraf çekilir. Bilemiyorum ne kadar doğrudur. Hani o Yani defin burada anı. hocam perdenin olduğu Onu anlayamadım. resim. Onu- Sol tarafta da ayna var. Dikkat Ayna ettiniz var, mi? evet. Cam var, ayna var. Ona yakından bakmam lazım. Biraz da tabii burada ekranda ben net göremiyorum. Karanlık bir ekran bu. Ona net bakmam lazım. Peki o kumaşa bakamadık. Hani kırmızı bir kumaş vardı. Tamam o elbise kumaş hazırsa vardı. kumaşı da var. Orada da bir silüet var. Ha, Batuhan şu. Bey'in Ha, gönderdiği. evet, evet. Bu acaba hangi şartlarda oluştu? Yani aslında ben burada
iki silüet görüyorum, iki yüz Bir görüyorum. yukarıda bir aşağıda gibi değil mi? Evet, yani bir de görmüyorum. Şimdi bu da bakın şimdi Bunu da Batuhan Bey bu gönderdi. kumaş Biraz önce neymiş? Bu gönderdi bir WhatsApp'tan. tişört mü, bir masa örtüsü mü, bir yatak örtüsü mü acaba nedir? Kıyafetmiş. Kıyafet, giysi. Şimdi bir kıyafeti bir şekilde veya bir kumaşı yere attığınızda, masaya attığınızda o kırışıklıkların arasında bakın bu göz yanılması olabilir. Yani böyle bir yüz var gibi olabilir. Bilirsiniz hepimiz çocukken rahatsızlanıp ateşimiz çıktığında kabus görmüşüzdür veya uyumadığımız halde işte kapının girişindeki pardesüyü canavar gibi görmüşüzdür. Veya efendim perdenin üzerinde bir takım korkunç yüzler görmüşüzdür. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Şimdi bu geçici bir şey. Benim için paranormal aktivite olabilmesi için kalıcı olması gerekiyor. Yani duvarda, yerde, eğer bazen de mesela şu olur, kıyafette, giyside veya kumaşta, işte yatak çarşafında, yastık yüzünde vesaire kalıcı bir iz kalır. Ama bu hangi şartlarda oluştu? Onun açıklaması yapıldı mı? Şu kırmızı. Arkadaşım bana resim attı dedi. Bu resimde bunu gördüm dedi. Yani evet orada iki yüz var gibi görünüyor ama bu kumaşı başka şekilde ışık başka yerden geldiği zaman aynı şekilde görünebilir. Bu da karar veremediğim fotoğraflardan biri mesela. Var mı başka görsel? Hocam şimdi Elif Hanım diyor ki tül perde tarafı o laleler görünen taraf diyor kimse yok orada diyor. Gömülmeden önce duydum diyor. Memleketi naaşı yanımda yatarken ben de izah ettim 18 gün sonra çektim diyor. Evet. 18 gün sonra. Evet. 18 gün sonra. Hocam peki tabii korunma yollarını da yine biraz değindik ama onu biraz açacağız. Bu arada yine şu Bergama olayını Evet, biz sizden tekrar ilk defa duyacaklar için daha defa önceki yayında duyacaklar. vardı o ikiz kuzen vardı. Biraz oradan belki alıp devam ettirebilirsiniz. Sizi dinleyelim. Çok anlattığım bir görüntüleri olay sen ama arkada çevirirsin. Evet. çok anlattığım bir olay senelerden beri. Epey önce 2017 veya 2018 olabilir yani kesinlikle pandemiden önce ben bir grup yurt dışından gelen arkadaşımla işte Efes Bergama gezisi yaptık. Yani benim turlarım değil. Bu arada turlarım demişken sizi bir türlü Göbeklitepe'ye götüremedik. Vallahi gidemedik hocam. Ben Bakın, evden çıkamıyorum hocam. Aralık 6 ofisten çıkamıyorum evden. Ofisten çıkamıyoruz. 6 7 8 Aralık Göbeklitepe Karahantepe'ye Hangi? gidiyoruz. Cumartesi pazar mı? Cumartesi pazar 6 7 8 Aralık ama bu sefer Sayburç'a da gidiyoruz. Çok önemli. Cumartesi pazar olsa bir ihtimal. Cuma çünkü lider haberdeyim. İzin alın efendim. Skype'la oradan bağlanayım Bir mı? günlük izin alın. Ama ben moderatörüm. Skype'la moderatör bağlanmaz. Konuk Bir olsak günlük tamam izin da. alın. Bunu kaçırmayın. Bakın bu senenin son Göbekli Tepesi. Öyle mi? Cumartesi, pazar 6, 7, 8 Aralık bekleriz. Sadece tabii Göbekli Tepe, Karahantepe yok. Şanlıurfa var. Mardin, Midyat, Dara var. Mardin, Midyat, Dara. Biliyorsunuz Hocam, Mardin'in şartları cinleri de zorlayacağız. ünlüdür. Elisa Lam olayını sorabilir misiniz? Bilmiyorum arkadaşlar. Buyurun hocam. Şimdi bu Bergama olayı benim kendi turum değildi. Yani arkadaşlarımla yaptığım bir geziydi. Çok hoş bir butik otele yerleştirdi bizi turizm şirketi. Ve tarihi bir bina, eski bir villa, bir ailenin yaşadığı bir villa. Tabii her birimize bir oda verildi ve artık Eylül sonu olduğu için de otelde çok az misafir vardı. Hava çok sıcak Eylül'ün sonunda bile Bergama'da. Yani benim için çok sıcak işte 38 derece filan gündüz vakti. Odalarımız bize gösterildi. Bana 1 numaralı odayı vermişler. Odama girdim ben ve dedim ki içeriye girer girmez herhalde klimayı açık unutmuşlar. Oda buz gibi. Baktım klima kapalı. Ve o andan itibaren o odanın tekinsiz olduğunu bildim, anladım. Yani hissediyorsunuz bunu. Sırtıma bir şey bindi sanki. Ve butik otel olunca böyle antik, eski, retro, gerçek antik filan eşyalarla dekore etmişler. Yeşil kadife bir kanepe var. Ben
antika eşya kullanmam. Çünkü üzerinde birikmiş olan enerjilerden rahatsızlık duyarım. Mesela o kanepeden çok rahatsız oldum. Oturamadım oraya. Benim yanımdaki oda boş. Ondan sonraki odada bizim grubumuzdan bir arkadaş var. Ama yanındaki oda boş. Ve bu bizim kaldığımız odalar da bahçeye sonradan inşa edilmiş. Yani ana binada değiliz biz. Ama meğersem mekanın tamamı tekinsizmiş. Ana binada tekinsizmiş. Ve biz işte çıktık, öğlen yemeği yedik, dolaştık, müzeyi gezdik. Bergama Müzesi çok güzel. Akşam grupla geldik. Herkes odasına çekildi ve ben tekrar odama girdiğimde oranın tekinsiz olduğunu biliyorum, hissediyorum. Bunu hissediyorsunuz. Yani bütün şakralarınızda, özellikle şu mide üstündeki plexus solar, güneş sinir ağı dediğiniz şakrada hissediyorsunuz. Yattım, işte biraz kitap okudum, ışığı söndürdüm ve rüya olmayan ama uyanık da olmadığım astral boyut deneyimine benzeyen bir olay yaşadım. Odamın kapısı açıldı. İçeriye 2 genç kız girdi. Ve hep bunu tekrar tekrar söylüyorum. Korkunç insanlar filan, canavarlar değil. Bugün sokağa çıktığınızda her yerde görebileceğiniz modern 2 genç kız. Çok net söylüyorum. İkisi de siyah pantolonlu, beyaz tişörtlü. Birinin hırkası var ve siyah saçlı. Biri at kuyruğu yapmış, biri topuz yapmış. Fakat büyük bir spiritüel enerjiyle üzerime atlayıp beni boğmaya çalıştılar. Aramızda bir fiziksel ama aslında ruhsal mücadele yaşandı. Ve git buradan diyorlar. Seni burada istemiyoruz. Git buradan. Ben de diyorum ki hayır, ben burada kalacağım. Ve epey bir mücadeleden sonra boğuşma. Nasıl? Yani kafamın içinde duyuyorum tabii ki. Hani ses olarak değil, onu algılıyorsunuz ama benimle konuşuyor. Git buradan, seni istemiyoruz. Cümle bu. Git buradan, seni istemiyoruz. İşte büyük bir Bitici güçle sesler bu şey mi? yani işte artık ürkütücü. attım onları üzerinden, attım ve o kanepeye oturdular. İkisi de o kanepeye oturdular ve ben orada uyandım. Şimdi diyeceksiniz ki bu bir kabustur. Rüya görmüşsün. Hani derler ya, ter içinde uyandım. Ama bu sefer odada klima hakikaten çalışıyor ve ben ter içinde uyandım. Ve gecenin geri kalan kısmında ışığı yakmak zorunda kaldım artık. Ertesi gece de işte korumaları yaparak yattım. Ama ertesi sabah otelin sahibine bunu söyledim. Dedim ki yani sizin oteliniz tekinsiz. Evet biliyorum, bana da oluyor dedi. Ve dedi yabancı misafirlerimiz de aynı şeyi söylediler. Yabancı misafirlerimiz de uyutmamış bu varlıklar. Aradan zaman geçti. 2. gece bir şey olmadı. Zaten 3. gün biz ayrıldık otelden ama yani orası bence tekinsiz. Neyse. Sonra zaman zaman ben bu olayı işte belki sizin programda defalarca anlatmışımdır. Kendi kanalımda birçok televizyon programında anlatınca o evin eski sahipleri bana mesaj attılar. Benim e-mailim bulup bana evin eski fotoğraflarıyla hikayesini anlattılar ve dediler ki ben otelin konumunu ve ismini tabii hiçbir zaman paylaşmadım. Yerini söylemiyorum. Bergama'da birçok butik otel var ve çoğu da eski antik villalardan yapılmış. Yani villalar otel haline getirilmiş. Bana ulaşan hanım dedi ki siz bizim ailemizin evini söylüyorsunuz. Bizim dedi 2 kız kuzenimiz denizde boğularak vefat ettiler. Ve onların maalesef cenazesi de hemen üst sokaktaki camiden kalktı. Siz büyük bir ihtimalle onları görüyorsunuz dedi. Böyle bir olay. Şimdi ben bunu çok anlattım tabii. Birçok arkadaşım da bunu biliyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımın arkadaşı merak etmiş. Bundan bir süre önce o otelde gidip kalmış. Evet, söylediniz yani. Efendim? Oteli söylediniz. Ona söyledim. Ona söyledim. Hayır, ona söylemedim. Pardon Nasıl söylemedim. Arayıp bulmuş. Tamam. Arayıp bulmuş, Tabii. tamam. Şeyden bulmuş. Yeşil Kanepe'den bulmuş. Tamam. Tabii biliyorsunuz hani otel sayfalarında odaların iç fotoğrafları da var ya, oradan bulmuş. Ve demiş ki bana 1 numaralı odayı verin. Hakikaten o gece orada kalmış. Benim yaşadığıma çok benzer. Neredeyse birebir olayı yaşamış. Nasıl gelmişler mi? Evet, aynı şekilde. Aynı şekilde. Yine 2 Şimdi kız olaylar diyor. oluyor. Adamlar da orayı kiralamaya devam ediyor. Yani Evet. şaka gibi. Evet. Ama işte Batı'da böyle hayaletli oteller çok popülerdir aslında. Orası hayaletli otel olarak söyleyeyim mi? geçmiyor Siz ama ismi verseniz oteli var ya. vermem. Patlar orası. Vermem. Hani diyordunuz ya işi bozulafı yok. Tam tersi. İstemediler ama. Hatta ben orada bir çekim yapmak istedim. Ben orada bir belgesel çekmek istedim. İstemediler. İzdiham olur. Her gece Evet, kapıda kuyruk olur. 360 gün dolar Bu olsun. arkadaşımın arkadaşı bir hanım. Merakından. O da gidip orada kalmış. Tabii bütün bir geceyi uyuyarak tamamlayamamış. Aynı benim yaşadığım gibi ona da gelmişler.
Ve o kadar rahatsız olmuş ki sabaha karşı 3'te odasının dışına çıkmış. Çünkü orası zaten bahçeyle bir. Fakat bu sefer de odanın içinden kendisiyle iletişim kuruyorlar. Odanın penceresi var. Pencereden iletişim kuruyorlar ve burada sıkıştık, bize yardım et mesajını vermişler. Burada sıkıştık kaldık, bize yardım et. Peki böyle durumda yardım edilebilir bir şey mi bu Yardım süreç? edilebilir ama yani şöyle. Şimdi ölmüş varlıkların ruhları Sıkışıyor nasıl orada. sıkışıyor, Sıkışıyor nasıl işte. konuşuyor? Sıkışıyor. Öte aleme intikal edemiyor. Çünkü maalesef boğularak vefat etmişler. Acı çekerek vefat etmişler. Tamam Genç olsun yaşta. hocam, yani dinde nasıl, yani İslam'da öldüğü zaman sonuçta Azrail Aleyhisselam geliyor. Yani ölüm meleği Azrail diye geçiyor. Demek ki onlara sıra gelmemiş daha. Peki ölüm var ama. Ölüm var. O ruhları alıp kabz etmesi var. Oradaki mevzu Şöyle bir nasıl? şey, Yani din bunu nasıl anlatıyor e, mesela? Şöyle bir Ruhların şey. gelip gitmesi, gezmesi, özgür falan, bunların müdahalesi din açısından baktığımızda mümkün mü? Evet ama metafizik açıdan baktığımız zaman da ruhsal varlığın mevcudiyetini öldükten sonra da kamerada çekebiliyorsunuz. Sesini alabiliyorsunuz. Bunun peki sesini düşünüyorum izleyicilerimizden de, Evet. yani düşünenlerin aslında bir bakıma sesini şey yapmaya çalışıyorum. Zaten- sormaya çalışıyorum da cin olabilir mi bunlar? Cin musallat olabilir mi? O şöyle varlıklar bir oradadır. şey- Her gelende böyle gösteriyor kendini. Ama korkutuyor olabilirler mi? ailenin ölen 2 kızı var işte. Yani boğularak ölen kızlar geliyor bence.